2026'ya hoş geldin. Hoş bulduk. Yılın ilk ayının tam ortasındayız ve oyun takvimi şimdiden acayip dolu görünüyor. Hem de nasıl? Elimizdeki kaynaklar da bunu gösteriyor zaten. Bugün masada 15 Ocak itibarıyla piyasaya çıkan birbirinden tamamen farklı iki yapım var. İki kutup resmen. Aynen, bir yanda 10 milyonlarca satmış bir serinin o devasa markanın gücünü arkasına alan genişleme paketi Dragon Ball Z Kakarot. Diğer yanda da bağımsız oyun sahnesinin kalbinin attığı, Endonezyalı küçük bir stüdyonun büyük hayallerle yarattığı çok konuşulan oyunu Kejora. Hadi gel bu iki kutubun bize oyun dünyası hakkında ne anlattığını ve ilk eleştirilerin ne yönde olduğunu şöyle bir derinlemesine inceleyelim. Harika bir başlangıç olur. Çünkü bu iki oyun 2026'da bir oyuncu olarak karşına çıkacak temel seçimi mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Nasıl yani? Bir tarafta tanıdık, güvenli, cilalanmış ve hayranlarını mutlu etmek için tasarlanmış dev bir prodüksiyon var. Diğer tarafta ise risk alan, sanatsal yönü ağır basan, Belki de bu yüzden bazı pürüzleri olan aynen, ama ruhuyla öne çıkan bir ilk deneme. Senin için bu kaynakları tarayıp bu iki farklı dünyanın kapısını aralayacağız ve ilk izlenimlerin ardında ne yatıyor ona bakacağız. o zaman devasa olanla başlayalım, ne dersin? Başlayalım. Bugün itibariyle oyuncularla buluşan Dragon Ball Z Kakarot Daima Adventure Through the Demon Realm Part 2. Bu genişleme paketinden bahsediyoruz. Evet, Kaynaklara göre bu Demon Realm destanının son perdesiymiş. Yani sadece bir ek paket gibi de durmuyor, bir final havası var sanki. kesinlikle bir final. Buradaki en büyüleyici detaylardan biri, bu paketin sadece oyunun kendi hikayesini devam ettirmekle kalmayıp, aynı zamanda yeni başlayan Dragon Ball Daima anime serisinden doğrudan içerik alması. O çok ilginçmiş. Yani animeyi izleyenler için olaylar eş zamanlı olarak oyun dünyasında da zirveye ulaşıyor. Bu devasa bir transmedya stratejisinin parçası. Anladım. Ana oyunun dünya çapında 10 milyondan fazla sattığını düşününce bu paketi bekleyen kitlenin ne kadar büyük ve heyecanlı olduğunu anlayabiliyoruz. Bir dakika. 10 milyondan fazla mı? Evet, 10 milyondan fazla. Ben bu kadar popüler olduğunu fark etmemiştim. Bu rakam beklentiyi resmen arşa çıkarıyor. Kesinlikle. Yani bu sadece bir oyun değil, kültürel bir fenomen o zaman. The Xbox Hub'daki incelemede ana oyun için destanın bugüne kadarki en iyi yeniden anlatımı denmiş ve 5 üzerinden 4 gibi sağlam bir puan almış. Çok iyi bir puan. Bu pakette belli ki bu mirası devam ettirmek zorunda. Kesinlikle zorunda. Ve bu beklentiyi karşılamak için içeriği de bayağı doldurmuşlar gibi görünüyor. Kaynaklar oyuncuların ne alacağına net bir şekilde listeliyor zaten. Evet, listeye baktığımda bayağı zengin duruyor. Yeni oynanabilir karakterler var. Goku, Süper Saiyan 4 ve Vegeta Mini. Mini Vegeta, evet. Keşfedilecek yepyeni dünyalar eklenmiş, ikinci ve birinci Demon World. Ve tabii ki yeni düşmanlar. King Gomah'a karşı büyük bir savaş vaat ediliyor. Tamagami Number 2, Gender Maniforce gibi isimler de geçiyor. Bu, serinin mitolojisine hakim olan hayranlar için tam bir hazine gibi bir şey. Aynen öyle. Ama burada benim asıl dikkatimi çeken ve bence oyun endüstrisinin günümüzdeki işleyişini çok iyi özetleyen bir detay var. Nedir o? Erişilebilirlik. Kaynaklara göre bu ikinci bölümü, yani destanın finalini oynamak için ana hikayeyi veya birinci bölümü bitirmiş olman gerekmiyor. Bu biraz garip değil mi? Bir hikayenin ikinci bölümüne doğrudan atlamak deneyini biraz baltalamaz mı? Neden böyle bir karar almışlar ki? İşte bu tam olarak modern oyun dünyasının hizmet olarak oyun modeline geçişinin bir kanıtı. Anlıyorum. Artık amaç sadece bir oyunu satıp kenara çekilmek değil. Amaç o 10 milyonluk oyuncu kitlesini mümkün olduğunca uzun süre ekosistemin içinde tutmak. Hatta ara vermiş olanları geri çekmek. Tabii. Belki sen ana oyunu yıllar önce oynadın ve bıraktın. Şimdi yeni anime ile birlikte heyecanın yeniden alevlendi. Geliştirici sana diyor ki, tüm oyunu baştan bitirmene gerek yok, gel doğrudan aksiyonun ortasına dal. Çok zekice. Bu, oyuncu kaybetmemek ve potansiyel müşteri havuzunu sonuna kadar kullanmak için tasarlanmış çok akıllıca bir ticari strateji. Anladım. Yani bu aslında bir nevi açık kapı politikası. Tam olarak. Hem sadık ve oyunu güncel takip eden hayranlara hikayenin finalini sunuyorlar, hem de
Acaba geri dönsem mi diye düşünen milyonlarca kişiye bak, hiç zahmete girmeden en yeni içeriğe ulaşabilirsin diyorlar. Aynen öyle. Bu o devasa satış rakamlarına ulaşmış ana oyunun potansiyelini son damlasına kadar kullanmak demek, cilalanmış, güvenli ve ticari olarak çok zeki bir hamle. Tam olarak bu. Kakarot DLC'si, büyük bütçeli oyun dünyasının nasıl işlediğini gösteren mükemmel bir örnek. Yerleşik bir markanın gücü, transmedya pazarlama ve oyuncu tabanını canlı tutmaya yönelik akıllıca stratejiler. Güvenli bir liman yani. Peki, bu kadar büyük, güvenli ve cilalanmış bir yapımdan sonra şimdi yelkenleri tamamen farklı sulara çevirelim. Ne dersin? Hadi bakalım. Risk alan, hatta belki de tam bu yüzden bazı noktalarda tökezleyen ama ruhu olan bir işe bakalım. Endonezya'dan gelen Kejora'ya geçiyoruz. Evet. Bu oyun kaynaklara göre birçok yılın beklenen bağımsız oyunları listesinde kendine yer bulmuştu. Evet ve nedenini anlamak hiç de zor değil. Oyunun temel vaadi inanılmaz çekici çünkü. Neydi tam olarak? El çizimi, Stüdyo Ghibli filmlerini anımsatan bir sanat tarzına sahip, bulmaca ve platform ögelerini birleştiren bir macera oyunu. Kulağa harika geliyor. Hikayesi de çok merak uyandırıcı. Hani Groundhog Days filmi gibi aynı günü tekrar tekrar yaşayan bir köyün gizemini çözmeye çalışan Kejora adında genç bir kızı yönetiyorsun. Vay, bu konsept o sanat tarzıyla birleşince ortaya gerçekten özel bir şey çıkma potansiyeli taşıyor. Kağıt üzerinde rüya gibi. Kesinlikle. Çıkış tarihi konusunda kaynaklarda birkaç farklı gün, 8, 12, 14 Ocak falan belirtilmiş ama artık tüm platformlarda erişilebilir olduğu kesin. Peki bu büyük beklentiyi karşılayabilmiş mi? İşte işin karmaşıklaştığı yer tam olarak burası. DualShockers'taki oldukça detaylı inceleme, madalyonun iki yüzünü de çok net bir şekilde gösteriyor. Yani. İncelemeyi yazan eleştirmen, oyunun hikayesine ve sanatsal yönüne resmen hayran kalmış. Hikaye için hem doğaüstü hem de dayanılmaz derecede insani bir karanlık barındırıyor, diyor. El çizimi animasyonlar harika, dünya capcanlı hissettiriyor. Ama Aması büyük bir ama sanırım. hem de nasıl? Eleştirmen, oyunun parladığı kadar sık tökezlediğini de belirtiyor ve sonuç olarak 10 üzerinden 6,5 gibi hani iyi ama sorunlu anlamına gelen bir puan veriyor. Orta karar bir puan. Evet ve bu puanın nedenlerini de çok somut gerekçelerle açıklıyor. Merak ettim şimdi. Nedir bu oyunu geride tutan sorunlar? İlk olarak neyden bahsediyor? İlk ve en temel eleştiri oynanış mekanikleriyle ilgili. Oyunda sana yardımcı olan yoldaşların var ve bu yoldaş odaklı oynanış olarak pazarlanmış. Kulağa ilginç geliyor değil mi? Evet, farklı karakterler arasında geçiş yapmak falan. Aynen. Ancak pratikte bu sistem pek de öyle işlemiyormuş. Eleştirmen, karakterler arasında akıcı bir geçiş sağlamak yerine yoldaşları Kejora'nın yanına ışınlayan garip bir mini oyun gibi hissettirdiğini söylüyor. Of. Bu durum oyunun akıcılığını ve doğallığını baltalayan biraz hantal bir deneyim yaratmış. Bu gerçekten büyük bir hayal kırıklığı. Oynanışın anlattığı hikayeyi ve yarattığı dünyayı desteklemesi gerekirken tam tersine ona engel olması çok üzücü. Peki başka? İkinci büyük eleştiri atmosferi doğrudan etkileyen bir konu, ses tasarımı. Hmm, İncelemede altı çizilen nokta şu: görsel dünya ne kadar canlı ve detaylıysa, işitsel dünya bir o kadar boş ve sessiz. Fark edilebilir bir ses efekti eksikliği olduğundan bahsediliyor. nasıl yani? Hiç mi ses yok? Düşünsene, o güzelim el çizimi ormanda yürüyorsun ama ne kuş cıvıltısı var ne rüzgarın uğultusu. Köyde geziyorsun ama ne komşu sohbetleri duyuluyor ne de adım seslerin bir yankı buluyor. Bu çok kritik bir nokta. Ses, atmosferin yarısıdır. O Ghibli filmlerini bu kadar büyülü yapan şeylerden biri de Joe Hisashi'nin müzikleri ve doğanın sesidir. O sesi çıkardığında geriye sadece güzel ama ruhsuz bir resim kalır. Tam olarak bu. Eleştirmende hareketli ama sessiz bir resimli kitaba bakmak gibi diyor. Ama sanırım en can sıkıcı teknik problem bu değil. Değil. Belki de en affedilmezi günümüz standartlarında inanılmaz bir eksiklik olan kayıt sistemi. Eyvah. Oyunda manuel kayıt seçeneği yok. Bu bazı oyunlarda bir tasarım tercihi olabilir ama Kejora'da sorun şu ki oyun otomatik kayıt yaptığında ekranda sana hiçbir uyarı vermiyor. Bir dakika, bir dakika. Yani oyunun ne zaman kayıt aldığını bilmiyorsun, öyle mi? Aynen öyle.
Bu bir şaka gibi. 2026 yılında çıkan bir oyunda bu kabul edilebilir bir şey mi? Oyuncu olarak bu benim için oyunu direkt bitirir. Saatlerce oynayıp ilerlememi kaybetme korkusuyla nasıl keyif alabilirim ki? Eleştirmen de tam olarak bu hissi tarif ediyor. Sürekli bir tedirginlik hissi. Ne zaman oyundan güvenle çıkabileceğini bilememek, oyuncuyu sürekli bir anksiyete içinde bırakıyor. Bu temel bir kullanıcı deneyimi hatası. Ve oyunun sanatsal vizyonuna en büyük darbeyi vuran teknik problem de bu olabilir. Kesinlikle. Sanat ne kadar güzel olursa olsun, oynanabilirlik bu kadar temel bir noktada sekteye uğrarsa, oyuncuyu oyunda tutmak çok zor. Öyleyse tüm bunların anlamı ne? Elimizde hırslı, büyüleyici bir sanat eseri potansiyeli taşıyan ama teknik cilası eksik kalmış bir oyun var. Eleştirmenin fırında biraz daha kalması gerekiyormuş demesi durumu özetliyor. Çok iyi özetliyor. Hareketli bir resimli kitap benzetmesi de hem güçlü hem de zayıf yönlerini mükemmel bir şekilde yakalamış. Görüntü var, ruh var ama onu bir oyun yapacak temel mekanikler ve teknik altyapı zayıf kalmış. Bu durum, bağımsız oyun geliştirmenin ne kadar zorlu bir süreç olduğunu da gözler önüne seriyor. Kesinlikle. Harika bir fikir, muhteşem bir sanatsal yetenek ve dokunaklı bir hikaye bazen tek başına yeterli olmayabiliyor. Yine de eleştirmenin de belirttiği gibi stüdyonun o özel büyüye sahip olduğu ve gelecekteki projeleri için umut vaat ettiği de bir gerçek. Kusurlarına rağmen kalbi olan bir oyun. İşte bu çok ilginç. Elimizde iki aşırı uç var. Kakarot ile risksiz cilalı ticari bir dev, Kejora ile ise riskli, pürüzlü ama sanatsal bir kalp. Peki bu ikisi Ocak 2026'nın tamamını temsil ediyor mu? Hayır, tabii ki etmiyor. Ayın geri kalanında neler oluyor? Kaynaklara baktığımızda tablo daha da renkleniyor. Kesinlikle. eGamers World'daki oyun takvimi ayın ne kadar çeşitli olduğunu gösteriyor. Örneğin bugün çıkan bir diğer önemli oyun, yeni Switch 2 için geliştirilmiş görsellerle gelen Animal Crossing: New Horizons. Bu ilginç bir tercih. Genellikle yeni bir konsolun gücünü göstermek için grafiksel olarak çok yoğun, fotorealistik oyunlar kullanılır. Animal Crossing gibi stilize bir oyunu yeni donanımın vitrinine koymak, Nintendo farklı bir mesaj mı veriyor? Bence tam olarak öyle. Bu, donanım gücünün sadece patlamalar ve poligon sayısıyla ölçülmediğini gösterme çabası. Yani... Animal Crossing için bu güç, daha hızlı yükleme süreleri, daha akıcı animasyonlar, daha yüksek çözünürlükle o eşsiz sanat tarzının daha da keskin görünmesi demek. Belki de adada aynı anda daha fazla simülasyonun sorunsuzca çalışması demek. Anladım. Daha az hardcore kitleye yönelik bir güç gösterisi. Bakın, sevdiğiniz dünya artık daha da iyi, diyorlar. Tam olarak bu. Takvimde The Legend of Heroes, Trails Beyond the Horizon gibi büyük rol yapma oyunları da var. Bu da türün hayranları için önemli bir gün demek. Evet. Ama bir de kaynakların uyardığı oyunlar var. Mesela Street Dog BMX için incelemeler çıkana kadar temkinli olun gibi bir not düşünmüş.
Neden bu uyarı? Bu, dijital mağazaların vahşi batısına bir gönderme. Her ay yüzlerce oyun çıkıyor ve bunların bir kısmı maalesef kalitesiz, bitmemiş veya sadece hızlıca para kazanmak için yapılmış şeyler olabiliyor. Shovelware denen türden. Başkalarının ne dediğini bekle diyor. Yani Ocak ayı bize hem dev bütçeli, bilinen markaların güvenilir devam oyunlarını, hem Nintendo gibi devlerin yeni donanım gösterilerini, hem de radar altında kalmış, keşfedilmeyi bekleyen ama risk de barındıran küçük projeleri bir arada sunuyor. Her türden oyuncuya hitap eden tam bir panorama. Ayın ilerleyen günlerinde Arknights Endfield gibi merakla beklenen yeni oyunlar ve Final Fantasy VII Remake Integrate'in yeni platformlara gelmesi gibi önemli olaylar da var. 2026'nın başlangıcı oyun dünyasının ne kadar zengin ve çok katmanlı olduğunun canlı bir kanıtı. Özetle bu yıla gerçekten de zıtlıkların ayıyla başlıyoruz. Kesinlikle. Bir yanda Kakarot DLC'siyle büyük bir markanın cilalanmış, hayran odaklı ve güvenilir finalini görüyoruz. Milyonlarca satan bir oyunun üzerine inşa edilmiş, ne vaat ettiğini bildiğin, beklentileri karşılamaya odaklı, güvenli bir deneyim. Diğer yandaysa İskero ile hırslı ama pürüzlü, kalbiyle öne çıkan bir bağımsız yapımın doğuşuna tanıklık ediyoruz. Muhteşem bir sanatsal vizyonu ve dokunaklı bir hikayesi var. Ama teknik anlamda henüz tam olgunlaşmamış, oynarken sana biraz sabır gerektiren bir yapım. Peki bu tablo aslında sana şunu sordurmuyor mu? Bir oyuncu olarak sen yeni bir oyunda neye öncelik veriyorsun? Bu iki oyun bu sorunun ete kemiğe bürünmüş hali gibi. Tam da bu, Güvenilir ve garantili eğlence mi yoksa kusurlu ama belki de unutulmaz olacak o eşsiz deneyim mi? işte bu durum tam da bu soruyu gündeme getiriyor. Kakarot DLC'sini aldığında neyle karşılaşacağını biliyorsun. Harcadığın paranın karşılığında belirli bir kalitede, belirli bir miktarda içerik alacağın neredeyse garanti. Kejora ise bir piyango bileti. Evet. Belki de seni hayal kırıklığına uğratacak teknik sorunlarla boğuşacaksın, belki de eleştirmenin bahsettiği o özel büyüyü bulacak ve yıllarca unutamayacağın eşsiz bir maceraya atılacaksın. O zaman sana asıl soruyu soralım. Bu yıl oyun kütüphanende hangisine daha çok yer açacaksın? Garantili olana mı yoksa piyangoya mı?